The Weeknd, Call Out My Name. Bakayım bunlara. Bir kontrol edeyim. Bir şey yok gibi gözüküyor. Abi öyle bir derin reverb ve delay var ki sesinde, yani öyle bir efekt var ki. Ha, inanılmaz yani. Bu nedenle dinlerken bir farklı moda giriyorsun yani. Diyorsun ki bu gerçekte canlıda ne kadar yapılıyor veya yapılıyorsa ne kadar iyi yapılıyor. Gerçekten Weekend yaptığı tarzla benzersiz bir noktada. Bunu söylemek lazım. Ben ilk Weekend analizi yaptığımda şeyden bahsetmiştim. Yani baya bu tarz şarkıcıların hep Michael Jackson, ya hepsi Michael Jackson'ın türevi olduğundan bahsetmiştim. Yani çok Bruno Mars'tan tutun. Yani Michael Jackson olmasa sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir şey olur muydu düşünüyorsun. Çünkü bunlar farklı renkler. Bayağı tiz renkler. Tenor, tamam hepsi tenor ama alt sesleri neredeyse hiç yok. Tamamen hep yukarıda okuyorlar. Ve gerçekten gidebildikleri yerin belki de sınırı yok. İnanılmaz tiz. Ama Weeknd'in bunlarda, ya Bruno Mars'ın da Weeknd'in de tabii kendine has tarzları var. Yani sonuçta şu an global şarkıcılar. Çok başarılılar bu arada. Gerçekten çok herkesin dinlediği, sevdiği şarkılar üretiyorlar. Ama Weeknd'in tarzı tamamen kendine ait. Ya Michael Jackson'dan ayrıldığı bir nokta ortaya çıktı. Fakat gene de ne olursa olsun bence ana menba o. Ya şu parçada mesela Michael Jackson yaşasaydı ve feat yapsaydı bir gariplik hissetmezdiniz değil mi yani? Bayağı okurdu da yani. Şıkır şıkır müziğin içine girerdi. İnanılmaz tiz bir renk. Geçen şey fark ettim Özgün. Bir tane çocuk var. Sibelcan taklidi yapıyor. Bizim eski Kadir Bayram'ı hatırlayın. Bakın bunlar tenoral renkler ama farklı. Sibelcan taklidi. Duydunuz mu onu? Konservatuvar okuyan bir çocuk ayrıca. Sefa Doğanay değil. Şu çocuk bak. İzleyin. Bak. Oturdum düşündüm deniz altında melekler olur. Ya inanılmaz değil mi bu tizlik? Ve ne kadar güzel. Bütün nameler yerinde. Sağımda, solumda. Ve Instagram'da karşılaştım. Yani tamamen şey gibi. Konservatuvar okuyor. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Yani eğitimli. Yaptığı şeyi çok iyi yapıyor. Bütün bu nameler pırıl pırıl. Sen kolay seçtin, zor zamanında. Tamam kafa renkleri gibi gözüküyor ama gerçek sesi de bunun gibi. Bir hayat kendi, senin yolunda. Falan filan. Bakın. Hey! Ne? Çok burun ama hep bu renkler yani. Bu tarz renkler bunları çok rahat söylüyorlar. Pek kolay çıkılacak ses değil bunlar bu arada. Evet yani güzel, çok güzel. Ve Prince'i de hatırlatıyor değil mi? Oo, tam karışım işte. Jackson, Prince hepsi böyle bütün bugünle yansımış hali Weekend.
sanki sadece tiz ses varmış gibi. Başka da hiçbir rengi yokmuş gibi. Hiç koyu sıfır alt taraf. Yukarıya doğru uçuk bir açıklık. Vibrato. Ama tabii ki klasik şan tekniklerinin tamamı var. Sadece vibratolar çok hızlı. Yapılan müziğin de altyapısı biraz böyle ambient gibi bu arada. Of, çıktı nota bakın. Tam açık ağız. Diş gösteriyor. En tiz nokta. Yayının başında Leyla Gencer analizinde söylediğim o tiz sesle vardı ya. Yana ve dişlere doğru en tiz ses. Yani U pozisyonunda değil de bu açılmak zorunda. Daha başka türlü çıkmaz çünkü. Ne? Hey! Burada. Hey! Müzik çok güzel. İnanılmaz güzel aranjeler var gerçekten. Ama bayağı ambient ama bu sound yani. Keyifli. Ama işte bu sound'un farkı belki de onu geçmişten ayıran şey yani. Hani Michael Jackson'la birebir rengi hissediyorsun ama sound'un hiç alakası yok. Bu başka bir sound. Bruno Mars'ta da aynı şey var. Weekend'de de böyle. Kendine has bir müzik tarzı geliştirdiler. Bu da tabii ki ya global şarkıcı bunlar. Yaptıkları her şey dinleniyor. Ama globallik, geçen Özgün'le şapka linkini paylaşmış süpersin. Globallikle ilgili şey çok ilginç bir parantez bu arada. Geçen Özgün senle uzun konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Mesela bütün dünyadaki ben bir röportaj yaptım herhalde, şu an 100'leri geçmiştir. Global şarkıcılarla yaptığım röportajlar. Belki daha fazladır bu arada, bilmiyorum. Saymıyorum artık. Yaptığım şarkılar, ya konuştuğum sohbetlerde hep o şeyi soruyorum ya onlara. Halk müziğiniz, yani lütfen var mı? İşte lütfen söyler misiniz vesaire. Var yokun ötesinde çoğu artık dünyanın pek çok yerinde tek tip müzik dinleniyor. Tek tip müzik, evet. Yani halk müziğinden çok ayrı artık o şehir yaşamının içine karışmış, eskinin halk öğelerinden uzaklaşmış daha farklı müzik dinliyor. Bu artık o nedenle de Apple'ın, Spotify'ın veya işte dijital müzik dağıtımcılarının tek elinde. Ama bu tekelleşmenin temel sebebi tabii ki büyük dünyadaki müzik şirketleridir. Bu müzik şirketleri ne kadar tekel müzik üretirlerse o kadar çok insana ulaşıyorlar ve yaptıkları iş kolaylaşıyor. Karman çorman yapmalarına gerek yok. Böyle bir şeyin içinde baktığınız zaman o da kendine bir yer buluyor. Yani bu hiçbir zaman sonuç değildir. Bir şeyin başlangıcı da değildir. Fakat dayatılan demek istemiyorum ama günümüz müzik endüstrisinde kendine yer bulan insanlar mutlaka bu sistemin içinde bu şekilde var oluyorlar. Yani bir şeyin içinde var olarak var oluyorlar. O nedenle benim için hayatta evinde müziğini yapan sizler, gitar çalan sizlerden Weekend'in hiçbir farkı yok. Veya elinde bağlamasını alıp çalan veya işte ne bileyim bir yerde kendi müziğini yapan bir müzisyenle Weekend'in veya Bruno Mars'ın bence hiçbir farkı yok. Çünkü yaptıkları şey temelde tamamen aynı. Ama endüstri girdiği zaman işin içine bambaşka kulvarlara geçiyor iş ve tek tipleşme başlıyor. O tek tipleşmenin içine girdiğiniz zaman da zaten siz olmuyorsunuz. Nasıl? İyi miydi? Biraz karmaşık ama birazcık toparlayıp şöyle ne dediğimi düşünürseniz çok iyi anlarsınız. Yani global şarkıcılarda tek tipleşme olmadan, biraz tek tipleşmeden o bütün dünyanın dinlediği ve verilen müziği yapmadan asla başarılı olamazsınız. Bu yaptığınız çok iyi olmasa bile mutlaka onun içinde olmak zorundasınız. Peki. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid
꿈을 punch right now 길을 밝혀준 엠브레 호자 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림